Herkese merhaba. Saç bantı yapmak istiyorum bugün. Şöyle 2 adet çorap şişi ya da 5 şiş olarak geçen şişlerden ve orta kalınlıkta bir ipim var. Ben bugün onunla yapmak istiyorum. Ve başlıyorum. 6 ilmek atıyorum şişime. Örmeye başladım. Hemen ilkini örmeden aldım. İkincisini, üçüncüsünü ve bütün ilmekleri düz ördüm. Kordonunu örüyorum ilk önce. Şöyle getiriyorum şişimin öbür başına, ipimin olduğu taraftan sürekli oradan öreceğim. Kordon örme tekniğini bilen varsa zaten kolayca yapar. Bilmeyen varsa da öğrenmiş olur. İlkini de örüyorum tabii ki artık. Bütün ilmekleri düz örüyorum. Son ilmeği de alınca şu tarafa doğru itiyorum ve tekrar ilk ilmekten başlayarak örüyorum. Kordon örmenin mantığı bu. Bu bantın kordonu bu şekilde örülüyor. Evet, bitirdim. Tekrar şöyle geldim ve ilkini de örüyorum. Biraz tabii ki çekiyoruz ipi ki yoksa bol kalıyor benim, bak az önceki ilmeğim bol kaldı. Ve son ilmeği ördük, getirdik bu başa. Tekrar ilk ilmekten başlayarak düz örüyoruz. Bütün mantığı bu. 30 santim kordon ördüm. Bundan sonra haroşa olarak örmeye devam edeceğiz. Bunun için artık arttırmalar yapacağım. İlkini ördüm. İkincisinin alt sırasından şöyle batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Geriye kalanları düz örüyorum. Artık haroşa yapacağız dedik ya. Onun için artık örgümüzü çevirerek öreceğiz. Hep aynı yönden değil. İlkini örmeden aldım. İkincisini de şöyle arttırmalar yaptım yine. Bakın. Şu şekilde şuradan çıkan terste böyle arttırıyorum. Şöyle her bir tarafta birer ilmek arttık bile. Ta ki 22 ilmek olana kadar bu şekilde haroşa öreceğiz. İlkini örmeden aldım ve şöyle şu şekilde buradan çıkartarak arttırmalar yapıyorum. 21 ilmek oldu şimdi. Yine ilkini örmeden aldım, arkaya aldım. Bunu da arttırınca bakın gördüğünüz gibi şöyle 22 ilmeğim var şu anda. Sıra sonuna kadar düz öreceğim. Şimdi şöyle bir görüntüsü oldu. Bu kordonu şuradan itibaren arttırdım. Şimdi model kurmak için ilk sırayı düz öreceğim. Tabii ki hep ilk ilmeği örmeden aldım. Düz öreceğim ilk sırayı. Şimdi ters sırasına geçtim. Bakın şuradan kordonundan belli. İlkini örmeden alacağım. 7 tane ilmek düz öreceğim. Yani bu ilkini örmeden aldım. 6 da düz öreceğim. Toplam 7 ilmek olacak. 2, 4, 5, 6, 7. 7 ilmeğimi düz ördüm. İpimi öne aldım. 8 ilmek ters öreceğim. Bu ortadaki 8 ilmekle saç örgüsü modeli yapacağız. Sekiz tane ördük ve kalan 7'yi de düz örüyoruz. Böylece kenarları haroşa olsun istiyorsanız sürekli kenar ilmeklerine 7'leri şu iki tarafı düz öreceğiz.
Örmeden aldım ilkini, ikincisini ve bütün sırayı, daha doğrusu düz sırasında düz öreceğim bütün sırayı. Şöyle düz öreceğim. Şu düz sırasını ördüm. Şimdi ters sırasına geldim. Örmeden aldım ilkini. 6 ilmek ördüm. Düz örüyorum ilk 6 ilmeği. Şu modeli kuracağım 8 ilmeği de ters örüyorum. Bu şekilde bir sıra düz, bir sıra 7 düz, 8 ters, 7 düz öreceğim. Bunu 4 sıra boyunca yapacağım. Ve şimdi saç örgüsü modelini yapma sırasına geldik. Toplamda 6 sıra düz ördüm. Şimdi 6-7 ilmek baştaki haroşelerimi düz ördüm. Düz sırasında olduğumuz için hepsini düz öreceğiz. Şimdi saç örgüsü modeli için 8 ilmeğim vardı. 4'ünü bir şişe alıyorum. Siz bunu eğer önden geçmesini istiyorsanız böyle, arkadan geçmesini istiyorsanız şişimizi arkaya doğru alacağız. Fark etmez, nasıl istiyorsanız öyle yapın. Ben şimdi şişimi arkaya doğru attım. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Şu 4 düz ilmeğimi düz olarak öreceğim. Düz sırasında her zaman düz örüyoruz. 4 ilmeğimi ördüm. Şu ilmeğimi ördükten sonra şişlerimi düzelttim. Şu arkaya aldım. 4 ilmeği örüyorum. 1 2 3 ve 4. İsterseniz 6 ilmekle de saç örgüsü modeli yapabilirsiniz. Ben daha böyle kıvrımlı, böyle 3 boyutlu durmasını istediğim için 8 ilmekle yaptım. Şimdi kalan 7 ilmeği düz örüyorum kenar haroşelerine. Daha basit olsun diye haroşa koydum. Siz isterseniz birkaç sıra haroşa, birkaç sıra düz de koyabilirsiniz. Ters sırasına gelince yine ilkini örmeden alacağım. 6 tane haroşa, 8 ters, 6 haroşa öreceğim yine düz yani. 7 pardon, şu kenarlar 7 ilmek. Bu ilkini örmeden aldım. 6, bu da 7. ilmek. Şimdi ortadaki 8 ilmeği ters öreceğim. Sonraki 7 ilmeği düz öreceğim. Sonra 10 veya 12 sıra aynı şekilde öreceğiz. Düz sırada düz, ters sırada ise 7 düz, 8 ters, 7 düz öreceğiz. 10 veya 12 sıra bakacağım. Aradaki boşluk, yani iki model arasındaki uzunluk nasıl güzel oluyorsa öyle yapacağım. Konuşurken unuttum. Burayı düz örmem gerekiyor. Şu 7 ilmeği söktüm ve yeniden düz örüyorum. Arasında 12 sıra ördüm. İlkini örmeden aldım. 6 tane düz ördüm ve sonra tekrar saç örgüsü modelini yapacağız. Tekrar şişe alarak yapacağım. 1 2 3 4 tane ilmeği şişe aldım. Şişimi arkaya götürdüm. İlk önce şunları öreceğim. Dört tane düz ilmeğim vardı. Şişimde ördüm 4'ünü de. Şu arkadaki şiştekileri de öreceğim şimdi. İsterseniz bu şişe alarak örün. Belki öyle daha kolayınıza gelir 3 şiş tutmamak için. Ya da benim gibi 3. şişe taktıklarınızı da örün. Düz olarak 4 ilmek almıştık. 4 ilmeğin hepsini düz olarak ördük. Ve bu şişle işimiz bitti. 7 tane haroşam vardı kenarda. Onları öreceğim. Ve ters sırasına geleceğim.
Bütün model bu. Şöyle oluyor. Araları 12'li olunca daha güzel oluyor. Şimdi ters sırasına geçtim. Tersi de böyle oluyor. Örmeden aldım. Düz öreceğim. İlk 7 ilmek toplam. Zaten şuradan bakınca belli oluyor. Sonra 8 ilmeği ters öreceğim. 7 ilmeği düz öreceğim. Düz sırasında hepsini düz öreceğim. Tekrar 12 sıra daha öreceğim ve bir model daha kuracağım. Bakacağım birkaç tane model kuracağımızı. Ona göre. Şimdi 8 ters ördüm. 7 düz öreceğim. Düz sırasını da komple düz öreceğim. 12 sıra boyunca örüp geliyorum. Model kurma sırasına geldik yine. 7 tane düzümü ördüm. İlk ortadaki düzlerden ilk 4'ünü şişime aldım. 4 şişi arkada bırakıyorum ve şuradaki 4 tane düz ilmeği örüyorum. Şu 1, bu 2, bu 3 ve 4. Dördüncüyü de ördükten sonra şimdi bu şiştekileri getiriyorum. Arkaya aldığım 4 tane düz ilmeğimi getirdim ve onları örmeye başlıyorum. Bu 1, 2, bu 3 ve 4. Evet, şimdi 7 tane ilmeğimi düz öreceğim. Ve modelim böyle. Ördüm bayağı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane burgu yaptım. Saç burgusu. Şimdi 7.'yi birlikte yapalım diye geldim. İlk 7 ilmeği düz örüyorum. Sonrasında modeli yapıyoruz. Ördük düz. Model için şu düz örgünün olduğu yere ortaya geldim. 4 tane ilmeği aldım şişimi arkaya. Şu arkadakileri de getirdik, örüyoruz sondakileri. Sanki bu yokmuş gibi ipimizi çekerek örüyoruz. Dördünü ördük. Şu ilmekleri getiriyoruz. İsterseniz böyle bu şişte örün, size zor geliyorsa diğer şişe alın ve bu bırakın. Bunu sadece modeli göstermek için kullandım. Örmeye devam ediyoruz. Ve burayı, yani 7 ilmeği düz örüyoruz. Arka sıraya, yani ters sırasına geçeceğim. Ters sırasına geçince de ilk ilmeği örmeden aldım ters sırasında. Sonraki 6 ilmeği örüyorum düz. Sonra 8 tane ters öreceğim. Düzleri bitirdim. İpimi öne aldım. 8 tane ilmeği ters öreceğim. Sonraki son 7 ilmeği düz öreceğim. 4 sıra daha bu şekilde yapıp geliyorum. 4 sıra şöyle şu şekilde başlangıçtaki kadar ördüm. Bu sırayı düz öreceğim. İlkini örmeden alıyorum ve düz örüyorum hepsini, çünkü düz sıramdayım. Düz sıramı bitirdim. Bundan sonra başlangıçtaki gibi arttırmalar yapmıştık başlangıçta. Şimdi de azaltmalar yapacağım.
İlkini örmeden alacağım ve düz öreceğim. Haroşa yapacağız çünkü. Şu an örmemişim. Düzelteyim. İlkini örmeden aldım. Ondan sonraki 2 ilmeği bir arada aldım. Bakın şöyle, şu 1 2 şişimi ikisine taktım. Üstüne aldım ve bir ilmeğe dönüştürdüm. Eksilttim. Bütün sırayı haroşa öreceğim sonuna kadar. Sonuna kadar düz ördüm. Şöyle artık hep düz öreceğiz. Haroşa öreceğiz. İlkini örmeden alacağım. Başlangıçta 2 ilmeği birden alacağım şişimi. Eksilteceğim ve bütün sırayı düz öreceğim. Her başlangıçta bir eksiltme yapacağım. İlkini örmeden aldım yine. İpimi arkaya aldım. 2 ilmeği birden aldım. Üstüne alıp çıkardım. Eksiltme yaptım yani. Geriye kalan ilmekleri örüyorum sıra sonuna kadar düz. Çünkü haroşa yapıyorum. Önceki aynı başlangıçtaki yaptığımız arttırmaları aynı şekilde eksilterek devam ediyorum. İlkini örmeden alıyorum. Sıra başında yapıyorum bu eksiltmeleri. İpimi arkaya alıyorum. 2 ilmeği birden aldım şişime ve tek ilmek haline getirdim. Bir tane eksilttim. Sıra sonuna kadar düz örüyorum. Bütün ilmekleri ta ki 6 ilmek kalana kadar. Ben kordonumu 6 ilmekle başlamıştım çünkü yine sıra başına geldim. İlkini örmeden aldım. İpimi arka tarafa aldım. 2 ilmeği birden taktım şişime ve bir ilmeğe dönüştürdüm. Sıra sonuna kadar düz örüyorum. Son 6 ilmeğim kalana kadar. Kordonum 6 ilmekti çünkü. Ve yine yapalım birlikte. İlkini örmeden aldım. İpimi arka tarafa aldım. İkisini birden aldım şişime ve tek ilmeğe dönüştürdüm. Son 6 ilmek kalana kadar böyle devam edeceğim. Ve son eksiltmemi yaptım. Bu sırada 6 ilmek oldu şişimde. Şimdi artık kordon örüyorum. Bak ipim bu tarafta, şu tarafta. Şişimin şu başına alıyorum. Aslında ipim burada. Ama ittim. İlmeklerimi şişimin ipimin olmadığı tarafa aldım. Bundan sonra hep bu taraftan öreceğiz. Bu şekilde çekerek 6 ilmeği düz ördüm. Dönmeyeceğiz hiç. Şişlerimizi çevirmeyeceğiz kısacası. Şu 6 ilmeği düz ördüm. Tekrar bu tarafa doğru ittim örgümü. İpim bu tarafta. Tekrar düz tarafına taktım şişimi ve ördüm. İstediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Ben yaklaşık 35 santim kadar örmüştüm diğerini. Bunu da aynı şekilde öreceğim. Ve sırayımı bitirdim. Getirdim yine şişimi başına doğru, ilmeklerimi şişimin başına doğru getirdim ve ilk ilmeği taktım, örüyorum. Kordon örerken ilk ilmeği de örüyoruz. Beş ve 6 ilmeği de düz ördük. Tekrar bakın ipim bu tarafta ama ben bu tarafa doğru itiyorum ilmeklerimi. O yüzden iki ucu açık şiş lazım bize bunu örmek için. Çorap şişlerinden ya da 5 şiş olarak bilinen şişlerden. 6 ilmeği düz ördüm yine. Birincisi de dahil. Şöyle ittim yine. Bu şekilde taktım. İlk ilmek de dahil 6 ilmeği düz örüyorum. Bu şekilde 35 santim olana kadar öreceğim. Ondan sonra
bitmiş olacak. Hep düzden örüyoruz. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar şöyle kaydırıyoruz. İlk baştaki de dahil 6 ilmeği de örüyoruz. Şimdi artık yeterince uzun oldu kordonum. Artık kesme sırasına geldim. İlkini ördüm. İkincisini de ördüm. Ve ilk ördüğümü öbürünün üstünden geçirdim. Kesiyoruz. Şu şekilde sıradakini örüyorum. İlk ördüğümün üstünden geçiriyorum. Sıradakini örüyorum ve 6 ilmeği kestim. Şu şekilde. İpi kesiyorum. Çok uzun kesmiyorum. Şu başlangıçtaki ve bitişteki iplerimi tığla içinden geçiriyorum. Şöyle yürütüyorum yani aralarda. Bir yerlere düğüm atıyorum. İçe doğru gizliyorum. Şöyle içe doğru birazcık yürüttükten sonra aralarda bir yerde düğüm atıyorum. Fazlalığını kesiyorum sonra. Şöyle şu şekilde düğümümü attım tığ yardımıyla. Tığla yapmak bana daha kolay geliyor ama siz isterseniz iğne ile de yapabilirsiniz. Birazcık da ortada yürüttük. Fazla kalanı kesiyoruz. Aynı işlemi başlangıç tarafı için de yapacağım. Ve bitti saç bantım. Şu kısım başımızın tepesine gelecek ve buraları kafamızın arkasında, kulaklarımızın arkasına geçirerek bağlayacağız. İstediğiniz şekilde bağlayabilirsiniz. İster fiyonk şeklinde, ister ayakkabı bağcığı gibi tekli böyle